Merhabalar, ben Damla Aktuman. Gorgeous YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda papatya motifte bir hırka örüyoruz. Bu hırka 36'dan 40-42 bedene kadar uygun olacaktır. 57 tane motife ihtiyacım var. Bu 57 tane motifin 25 tanesi arka, 10 artı 10, 20 tanesi ön, 6 artı 6, 12 tane de kollar için gerekli olacak. Motiflerimi Yarn Jeans'in 4 rengini motiflerde 3 renk kullanıyorum. Ana renkte de kullanacağım renkle birlikte bu hırkada 4 renk kullanıyorum. 3 milim tığ ile öreceğim. Siz de elinize göre ve ipinize göre tığınızı değerlendirebilirsiniz. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Zeminde Yarn Jeans'in 28'ini kullanıyorum. Motiflerde ise yine Yarn Jeans'in 03'ü, 51'i bordosu, 48 taş rengini kullanarak hırkamızı tamamlayacağım. Her bir motifimin kaç santim olduğunu söylemem gerekirse, motiflerim 12 santim. Daha büyük beden hazırlamak isteyen dostlar, bu benim son sıramın üstüne bir sıra daha trabzan sırası geçerek motifleri büyütmeleri mümkün. Benim öreceğim kişi 38 beden olduğu için bu tam olarak uygun olacak. Ama dediğim gibi hırka 40 bedene kadar, hatta etrafını biraz geniş ördüğümüzde çok fazla basen bölgesi ve göğüs bölgesi geniş değilse 42 bedene kadar da uygun düşecektir. Bunu da belirtmek isterim. İlk olarak 57 tane motifimizi hazırlamamız gerekiyor. Hazırladıktan sonra da arkayı 5x5 25 olarak bu şekilde birleştiriyorum. Daha sonra iki parçayı da bütünde de aslında birleştirmemiz mümkün ama video anlatırken benim için çok daha kolay olduğundan ötürü böyle ayırdım. Sağ ve sol olmak üzere bakın şöyle ön iki parçayı da hazırladım. Şimdi bunları yerine birlikte oturtacağız. Kol parçalarım ise bu şekilde olacak. Çünkü fakir bir kol istendi, uzun bir kol istenmedi. Bu şekilde olacak. Kol parçasının diğerini birleştirirken hem sizi birleştirmeyi dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Sonra bütünde de o birleştirmeyi uygulayacağız. Şimdilik o zaman bunu önümden kaldırıyorum. Yine kadrajımızı yakınlaştıralım ve motiflerimizi alalım. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Kol için birleştireceğim motiflerim önüme aldım. İlk olarak şöyle uzun kısmından birleştirme yapacağım. İlmeğimi çıkartıyorum. Şöyle şunun rengi sanki yaparsam daha iyi olacak. Evet. Böyle doğru tarafa da koyana kadar, bulana kadar biraz uğraşıyorum. Hoşuma da gidiyor işin o kısmı. İlmeğimi çıkarttım. Şöyle iki tane motifimi alıyorum bakın. Ve şöyle kadrajı açayım. İlmeğimi çıkarttıktan sonra iki motifi aldım. Battığım noktalar bu motifin köşesindeki çekilmiş olan zincirin ilki. Bakın. Zincirin ilkine battım. Daha sonra buradaki bakın motifin yine ilk zincirine batıyorum. Ve içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Tığdaki ilmekten de.
Daha sonra hemen yine köşedeki zincirin içine batacağım. Bu defa ikincisine. Burada da bakın ikinci zincire battım. İlmeğimi çıkardım ve trabzanların bu V'leri başakların içte kalanına bakın. Şimdi şuna batacağım ortaya. Şöyle. Ve ilmeğimi çıkartacağım. Aynı şekilde bakınız. Battım. Buradan da battım. Arasından kaydırarak çıkardım. Batıyorum. Hep içte kalan kısımlarına batıp ipimi aralarından geçiriyorum. Sonuna kadar ilerleyelim. Sonuna kadar yaklaştığımda yine bakın trabzanların üstündeki başakların içine batarak ilerledim. Şimdi burada da yine köşenin bakın ilk zinciri, burada da köşenin ilk zincirine batıyorum. İlmeği aralarından çıkartıyorum. Sırada ikinci zincir var. Burada da ikinci zincire batıyorum. Arasından çıkarttıktan sonra bir de burada zincir çekip sıradaki diğer iki motifi alıyorum. Ve yine köşelerdeki ilk zincirlere batarak birleştirmeye başlıyorum. İkinci zincirin içindeyim. Şimdi trabzanların V'leri iç kısmına batmaya devam ederek birleştiriyorum. Anlaşıldığını umut ediyorum buraya kadarki kısmın. Sonuna kadar bu iki motifi de birleştirelim. Burada da sona geldim. Yine köşedeki iki zinciri de birbirine bu şekilde birleştiriyorum. Ve bir zincir çekip diğer iki motifi alacağım. Burada bir zincir çekip diğer iki motifi alıyorum. Hemen onun köşesine de yine birlikte başlayalım. İlk zincirin içinden geçtim. Burada da ilk zincirde battım. İlmeğimi aralarından çıkarttım. İkinci zincirde sıra. Şuradan. Bazen böyle aradan geçirmek zor olabiliyor. Şimdi de trabzanların tepesinde birleştirme yapmaya devam ediyorum. Sonuna kadar da aynen devam edelim. Böyle birleştirmiş oldum. Eğer atıyorum bu benim arka parçam olsaydı boyuna doğru 5 tane birleştirecektim. Yani yanına 2 tane daha motifi ekleyecektim. Daha sonra bu tabii 5 çarpı 5 ya, 5 tane 5 çarpı 2 10 taneyi böyle tamamlayınca buraya da bir motif alıp şöyle, yani düşünün, fazladan bir motifim yok. Bunun tek motif olduğunu düşünün. Şöyle alıp bunu ekleyecektim. Daha sonra ikinci motifi alıp, yani şöyle göstereyim. Böyle ekleyince üçüncüyü de eklemiş olacaktım. Yanına dördüncü büyük parçada da o şekilde ilerleyecektik. Şimdi ise artık bu kol parçam olduğu için şu
ve şu birleştirmeyi yapmam gerekiyor. Yine alıyorum 2 tane motifi. Başlangıcımız aynı. Hemen köşelerin içine batıyorum. İlmeği çıkartıp ikinciye geçiyorum. Daha sonra trabzanların tepesine de batacağım. Aynı yöntemle birleştirmeye ortaya kadar devam edelim. Ortadaki geçişi birlikte yapalım. Ortaya doğru yaklaştım. Yine aynı mantıkla aynı noktalara batarak ilerliyorum. Bakın burada son trabzanlarım var. Son trabzanlarıma da battıktan sonra buradan geçişte bir zincir çekiyorum. Eğer eliniz çok sıkıysa, sıkı ördüğünüzü düşünüyorsanız buradaki geçişlerde bir değil 2 zincir çekmenizi öneririm. Ve yeniden bakın şunu ortaya alıyorum. V'lerin içte kalanına batıp karşılıklı birleştirmeye devam ediyorum. Şimdi bunu bakın ne kadar düzgün bir birleşme oluyor. Ortasını göstermek isterim size. Bunu sonuna kadar birleştireyim. Daha sonra aynı bunu yaptığımız gibi bunu da birleştirdim. Kol parçası tamamlanmış olacak. Sonuna geldim. Birleştiriyorum. Yine son 2 zincirle de köşedeki. Sonra kopartacağım. Bu arada söylemek isterim ki motif yapımını burada örmedik birlikte. Çünkü daha önceden detaylıca videosunu çekip sizlerle paylaşmıştım. Videonun açıklama kısmında motifin yapımını bulabilirsiniz. Açıklama kısmına ulaşamıyorsanız Gorgeous papatya motif yazdığınızda da YouTube arama butonuna motif yapımı karşınıza çıkacaktır. Kol parçamızı da tamamladım. Şimdi kol parçasını kenara alıyorum hemen ve yeniden önüme arka parçayı alıyorum. Göstermiş olduğum yöntemle, teknikle arkayı 5x5 olarak birleştirdim. Şimdi hemen arka yüzünü döndüreceğim. Çünkü birleştirirken o şekilde devam edeceğiz. Bu arada motifler arkadan da ne kadar temiz gözüküyor eminim farkındasınızdır. Şimdi bu arka parçayı dediğim gibi alacağım ve birleştireceğim. Şöyle nasıl birleştireceğim? Burada önemli olan kısım omuz motifimiz olmadığı için, omuzlarda motif olmadığı için bakın kol evini oluştururken burayı yarısına kadar birleştiriyorum. Bir motif buna, bir motif buna, yarım motifi de buna yediriyorum. Şuraya yani. Göstermiş olduğum yöntemle buradan başlayıp birleştireceğim. Aynı şeyi bu tarafta da uygulayacağız. Şimdi hemen birleştirmeye geçelim birlikte. Aslında göstermiş olduğum yöntemi aynı kollardaki motifi birleştirirken nasıl ilerliyorsak hiçbir farkı yok. Dediğim gibi buradaki tek fark baz aldığım noktada şu olacak. Tam ortası, yani şuradaki trabzanları sayıp tam ortasını bulabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Ne yapıyorum? Onu bir tarafa, onu bir tarafa koyup 11'ciye batacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11. de aslında buradaki çiçekten doğru yukarı gelirken tam ortadaki trabzan tepesi oluyor. Ne yapıyorum? Oraya kadar birleştiriyorum. Göstermiş olduğum yöntemle. Hemen ilmeğimi çıkarttım. Bakın etek ucundan kadrajı da yaklaştıralım. Etek ucundaki şuradan aldım. Ne yapıyorduk hemen? Köşedeki ilk zincire batıyordum. Ve burada da ilk zincire hemen batıyordum. Arasından çıkartıp
ilmeğimin de içinden çıkartacağım. Burada takıldı tığıma ip. Yeniden batıyorum şimdi. Bir buna, bir buna. Şimdi ikinci de sıra. Şurayı bulalım hemen. İkincinin içine düzgün batalım. Trabzanların tepesine geldim. Burayı detaylı olarak hani uzun uzadıya da aslında göstermeme gerek yok. Kol parçasında detaylıca anlattım. Şimdi nereye kadar ilerleyeceğimizi de gösterdim. Tepedeki iki motif böyle karşılıklı duruyor. Bunun da tam ortasına kadar birleşiyorum. Buraya geldiğimde sonlandırdığım noktayı yeniden gösteririm. Böyle ilerliyorum. Aşağıdan gelip birleşmeye devam ettim. Şu kısmı nasıl yaptığımı size göstermek istedim burayı geçerken de. Bakın şimdi şöyle bir noktadan geçiş yapacağız. Bunu göstermemiştim size. Yine karşılıklı birleştirmeye devam ediyorum oraya gelene kadar. Sonuncusunu da trabzanın batalım. Ve şu buradaki kalan ip ve bu ipi arka tarafa, yani aşağıya doğru çekiyorum ve burada bir zincir çektikten sonra buradaki motife geçeceğim. Bunları arkaya almayı unutmuyoruz ama. Ve bu motife geldiğimde buradaki ilk trabzan ve bunun da ilk trabzanının iç dişine batıyorum ve ilmeğimi çıkartıyorum. Karşılıklı birleştirmeye başladım. Şimdi burada birleştirmeye devam ederken arka tarafa ipleri almıştım. Bakın bunu. Her ikisini burada bir güzelce düğümlüyorum. 2-3 kere düğüm attım. Daha sonra iç kısma gelip bunu aralarda gizleyeceğim bunları. İşim bitince. Şimdi devam edelim birleştirmeye. Şuraya kadar. Tam kol altına kadar geldim. Burayı artık kesiyorum. Birleştirmeyi yaptım. Kol evini oluşturarak. Şurası bizim kol evimiz. Ama tabii bunun için kol evini tam oluşturmak için bu iki motifi yukarıdan da birleştirerek omuzu tamamlamam gerekiyor. 3 motiflik kol evimiz de tam olarak oluşmuş olacak. Ne yapıyorum? Yine ilk zincirin içine batarak karşılıklı birleştirmeye başlıyorum omuz içinde. Aynı göstermiş olduğum şekilde iki motifi birleştirelim. Buraya kadar. Omuzu birleştirdiğinizde buraya geldiğinizde bakın köşeyle birleştirecek yer hani tam yokmuş gibi oluyor ama şöyle yapıyorum. Şundan bir batıp bir tane de köşenin ilkinden batıp sadece ilkinden batıyorum. Ve ilmeğimi içinden çıkartıp yine kilitliyorum burayı. Yani omuz kısmını da bu şekilde birleştiriyorum. Ve tabi buradaki bu iki ipi de düğümlüyorum. 1 2 3 kere de güzelce kilitledikten sonra bakın şurada oluşturduğum kol evini de size göstereyim. Hemen buraya kol parçasını yerleştireceğim. Şimdi bu parçayı buraya nasıl yerleştirdimse hemen diğer
kol parçasını da bu tarafa yerleştireceğim ve burada göstermem gereken bir şey yok. Bunun birebirini buraya uyguluyorum. Ne yapıyorum gene? Kol evine kadar karşılıklı burada birleştiriyorum. Omuzu da birleştirdikten sonra artık etrafını örmeye başlayabiliriz kolu takmadan evvel. Beden motiflerimizi tamamladıktan sonra şimdi ilk olarak kolları takmadan etrafının patını geçmek istiyorum. Bunun için de şu kol altına gelen hemen şu kısmı önüme döndürüyorum ve buradan çalışmaya başlıyorum. Kol altına başlangıcım, yukarı çıkışlarım kalsın istediğim için trabzanlarla etrafını geçeceğim. Hemen şimdi kadrajımızı yaklaştıralım bir miktar ve şöyle bakın, şunu yatırıyorum, şöyle batıyorum. Pardon, tığın üstüne ip alıp batacağız ki ilk trabzanımı örebileyim. 1 2 trabzanlarım ikili, 2 kere de çıktığım trabzanlardan örüyorum. Hemen yanına bir tane daha örüyorum. Şimdi şu kısmı nasıl geçtiğimi görelim. Bu kısma geldiğimde şuradaki gördüğünüz gibi köşenin içine batıp bir ikili trabzan ördüm. Daha sonra şu orta hepsinin birleştiği yere batıp bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra da bu köşeye geçiyorum. Ve trabzanların üstüne ikili trabzanları örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Şimdi buraya geldiğimde de bu köşenin içine, bu birleştikleri yeri bu köşenin içine yapıp köşeye kadar ilerleyelim. Köşeyi birlikte geçelim. Köşeye geldiğimde ilk olarak 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Araya 2 zincir çekip aynı köşenin içine 2 tane daha ikili trabzan ördükten sonra trabzanların üstüne ikili trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Ta ki boyun kısmı arka ensede yapacağımız toparlamaya kadar aynen devam edelim. Oradaki toparlamayı beraber yapalım. Ense kısmına geldiğimde orada da şöyle bir toparlama yapıyorum. İpleri de üstüne örerek gizleyerek ilerliyorum. Şu köşeye geldim. Bakın. Şimdi köşenin içine bir tane ördüm. Daha sonra şuradaki görmüş olduğunuz köşenin içine de geliyorum. Oraya da bir tane örüyorum. Sonra tekrardan bu köşeye geliyorum. Şunu almamışım alttan. Alayım. Şuraya geldim. Şu köşeye. Şöyle bir geçiş yaptım burada. Ve trabzanların üstünü örerek diğer tarafa gelelim. Bu kenarda da sona yaklaştım. Şimdi burada da geçişi birlikte yapalım istedim. Buradaki trabzanın üstünü ördükten sonra bir tane bu köşenin içine örüyorum. Bir tane bu orta noktaya batıp örüyorum. Bir tane de bu köşenin içine atlıyorum. Aynı iki tarafta da aynı geçişi yaptım. Şimdi başladığım noktaya kadar hiçbir farkı yok. Her bir trabzanın üstüne trabzan, ikili trabzan örerek ilerleyeceğim. Daha sonra da bir üste çıkacağım. Yine ikili trabzanlarımı öreceğim. Hep trabzan sırasıyla devam ediyorum ta ki son sıraya kadar. Son sırada ise nasıl bir işlem yaparak bitireceğimi göstereceğim. Tam olarak şimdi kaç sıra öreceğim bilmiyorum ama ideal ölçüye geldiğinde bırakacağım. O vakit zaten sizlerle de kaç sıra ördüğümü paylaşmış olacağım.
5 sıra halinde patı ördüm, tamamladım. Şimdi bir üste çıkacağım. Finali nasıl yaptığımı göstermek istiyorum size. Aslında yarım trabzanlar öreceğim. Burada ilk ördüğüm trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Ve tığın üstüne ipimi alıp bulunduğum trabzanın tepesine batarak hepsini bir örüyorum. Tekrar tığın üstüne ipimi alıyorum. Bu şekilde hepsini her trabzanın üstüne batarak ilerliyorum. Köşede de aynı işlemi yapacağım. 2 yarım trabzan, 2 zincir, 2 yarım trabzan mantığında köşeye geçeceğim. Başladığım noktaya kadar örmeye devam ediyorum. Etrafını bitirdikten sonra ben kolun birini yerine yerleştirdim. Şimdi üstünde size nasıl yerleştirdiğimi göstereceğim. Bakın, kol altına yediriyorum önlü arkalı bir motifi. Diğerini birleştirirken şimdi beraber göreceğiz daha net. Hemen kol evini önüme alıyorum. Bunu da şöyle bakın katlıyorum. Bu buraya bu şekilde yerleşecek aslında. Şöyle göstereyim size. Mantıken nasıl ilerliyoruz. Hemen şöyle alırsam daha rahat yerleştireceğim. Biliyorsunuz bir motifin yarısı buraya, yarısı buraya yerleşecek. Hemen şöyle alıyorum önüme ve buradan birleştirmeye başlıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Şimdi ilk hemen bir kadrajımızı yakınlaştıralım. Battığım noktalar burada önemli. Şimdi burada normalde köşedeki zincirin ilkinden batarak kaydırma yapıyordum. Ama burada ikincisine batacağım. Çünkü burada bu siyaha batıyorum. Bakın, siyahlı olan kısma bir kere batıyorum. Daha sonra buradaki bu köşenin ikinci zincirine batıyorum ve ilmeğimi arasından kaydırarak geçiriyorum. Daha sonra ilk trabzanın içine bakan V'nin ilmeğine yine aynı şekilde karşılıklı göstermiş olduğum şekilde size birleştirmeye başlıyorum. Şimdi burayı buradaki geçişi de gösteririm tekrardan. Bu geçişin olacağı yere kadar ilerleyerek geldim, birleştirdim hep. Şimdi burada ne yapıyordum? Bir zincir çekip hemen burayı atlıyordum. Buradaki ilk trabzanların iç kısmına bu ipleri de içe alıp biliyorsunuz içten bağlayacağız, sıkıştıracağız karşılıklı. Onu ekleme kısmı bittikten sonra yapacağım. Şimdi bakın, bunu bu motifin yarısına kadar buraya, yarısına kadar da buraya birleşeceğiz. Aynı mantıkla devam ediyorum. Tam orta kısma kadar yaklaştım. Bakın şimdi tam ortadaki motife geldiğimde artık buraya dönüyorum. Bu tarafa geçiyorum. Yani nereden? Buradan eklemeye başlıyorum. Buradaki motifin yarısına birleşiyoruz. Şöyle bakın, döndüreyim hemen. Göstereyim de. Şimdi bunu da buraya birleştireceğim. Sonra bu motifi de buna birleştirip ilk birleştirmeye başladığım yere kadar aynı şekilde devam ediyorum. Başladığım yere yaklaşıyorum. Burada hiç ipi koparmadan kolun yan tarafını da birleştirerek kol motiflerinin
devam edeceğim. Bakın şimdi buraya geldiğimde artık biliyorsunuz burada başlarken buranın ilk kısmına batmıştım. İkincisi boştaydı. İkinciye batacağım. Şimdi hemen şuradan batıyorum ve sonra buradan da batıyorum ikinciye. Burada takılabiliyor tabi bazen. Tamam. Bundan sonra yine tekrardan trabzanların iç kısmına batarak göstermiş olduğum mantıkla kol ağzına kadar birleşmeye devam edelim. Hiçbir farklı yapacak teknik yok. Aynen kol ağzına kadar devam ediyoruz. Kol ağzına yaklaştım. Hemen şöyle bakın son trabzanları ördüm. Şimdi zincirleri birbirine birleştiriyorum. İkinci zincirin de içine batacağım. Burada da ikinci zincire battım ve artık kol ağzındayım ve yükselip 5 sıra ikili trabzan, son sırası da yarım trabzanla tamamlayacağım. Aynı hırkanın etrafında yaptığımı kol ağzında da uyguluyor olacağım. Siz burada 3 zincirle yükselebilirsiniz. Ben şöyle hemen fake trabzanımı, ama burada şöyle yapacağım. Burada bir zincir çekip yükseleceğim. Döndürüp dibine batacağım. İlmeği çıkarttıktan sonra hemen ilk fake trabzanımı örüp bu köşe boşluğunun içine bir tane de trabzanın tepesine örüp devam edeceğim. Başladığım noktaya kadar aynı şekilde devam edip yukarı çıkacağım. 5 sıra dediğim gibi öreceğim trabzanlarımı. Son sırası da yarım trabzanla bitecek. Buraya geldiğimde de aynı şekilde bir tane bu köşenin içine öreceğim. Bir tane bunun üstüne çıkacağım. Bir tane de bu köşeye. Diğer kopta göstereyim hemen size. Bakın. Hemen birleşme noktaları hep aynı. Evet efendim, en sevdiğimiz kısım finale geldik. Hırkamı bitirdim. Hırkamı bitirdiğimde dediğim gibi 38 beden için asıl hazırladım ama 36'dan 42'ye kadar çok rahatlıkla uygun olacak bir hırka. Kaç santim olduğunu hemen size söyleyeceğim. Hırkamın boyu 65 santim. Eni ise 120 santim diyebilirim tam açıldığında. Toplamda her ipten ana renk hariç içindeki motiflerdeki ipin üçünün her birinden 5 adet açtım. 5.'lerden hep arttı. Zemin renginden de 3 paket açtım. 3.'nün neredeyse yarısından fazlası arttı diyebilirim. Umarım anlaşılır. Sizler için güzel bir video olmuştur. Motifin yapımını hemen açıklama kısmına bırakacağım. Orada bulamazsanız da Göcez papatya motif yapımı diye yazarsanız ulaşabilirsiniz. Yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Katıl ve hype tuşlarıyla da beni destekleyebilirsiniz. Bir kalbinizi de esirgemeyiniz efendim. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.